Şimdi baba bu baskı balata yeni. Evet, yeni takmışlar. Yeni. Gelmeden. Sökerken de yeniydi. Valo marka. Görüyorsunuz balatamız da yeni ama yanlış. Yanlış ürün nelere mal oluyor? Öncelikle bizim aldığımız ürün PSH yani orijinal look arkadaşlar. Buradan görebiliriz. Balata farkı var. Öncelikle onu değineyim. Balata farkımız var. Kalite farkı var. Kalite farkı var. Baskının yükseklik farkı ve şemsiyenin yükseklik farkı. Baskının basma oranı farkı. Direkt yere basıyor. Bak bu açık. Bak farklara değinelim. Bak buna girme şansı yok. Bir de bunu takarken boyamışlar. Ben bunu çözemedim. Evet. Kaç geldi? Dur bir bakayım. 4.6. 4.6 geldi. Bak hiç ellemiyoruz. Bu seviyemiz yerinde. Hatta aynen öyle, hiç şey yapma. Bakın arkadaşlar, aradaki seviyeye bakabilir miyiz? Yanlış baskı balatanın takıldığını söylemiştim. Şanzıman yağını boşaltırken ne yaptıklarını sizlere yine göstereyim burada. Keski çekiç yardımıyla sökmüşler. Yine başka bir hatadan daha bahsedelim. Motorda aşırı sallantı, sarsıntı var diye şikayetimiz vardı. Bakın arkadaşlar, bu lastiğin bu kısmı ve bu kısmı iç kısma yapışık dolu vaziyette. Bu kısım ise boş, bak burada göreceğiz şimdi. Gördük mü boşluğu? Yanaşta gör. Evet, görüyoruz. Açıldığını gör. Aynen öyle. Yani bu çıkacak. Yarım tur dönecek. Bu dolu kısımlar biri arkaya biri öne bakacak. Yeni serüvene hazırsanız başlıyoruz. Kilometre bilgimizi verelim. Normalde sonlara kalıyor kilometre bilgisi. 178.130. Öndeki araçta motor yemiş arkadaşlar. Değişik bir sesi var. Bu da sizlere göstereceğiz. Sonbaharın vermiş olduğu yaprak dökülmelerini de görebiliyoruz. Şimdi hazırsak dükkanımıza doğru geçelim, içeri alalım. Tabii kontrollü gidiyoruz. Babam da motoru topluyor arkadaşlar. Evet, Peugeot 206 ile devam ediyoruz. Arkadaki aracın yağ, yani robot yağı, şanzıman yağını değişmiştik. Peugeot'u içeri aldık. 206 Plus. Aracın arkadaşlar komple yağ kaçakları mevcut. Bu aracın şanzımanı daha önce yapılmış deniyor. Müşterimiz öyle diyor. Şanzıman yağı kaçaklarımız mı var? Yağ kaçaklarına bakacağız. Nereden kaçırıyor? Bayağı bir bakımı var bu aracın. Evet, Gördün mü içine? Aynen öyle bak. Hemen çekimleri yapalım. Bakın burada damlalar görüyoruz. Şanzıman açılmış. Sıvı conta basılmış. Şöyle. Yağ kaçırıyor şanzıman. Yağ kaçağımız var. Motor yağı bölümünde var. Motor bölümünde var. Şanzıman bölümünde var. Soğutucunun oranı niye yağ? Bak şurada baba, turbo. Turbo girecek bakıma zaten. Turbo bölümü var. Bak şuraya. Şunlara. Klima kompresörünün olduğu yerler. Bakın komple yağ kaçakları. Hem motor hem şanzıman yağ kaçaklarımız var. Uzun işlemleri var bu aracın. Buradan sizinle birlikte okuyalım. Biz de ilk defa okuyoruz. 2010 model Peugeot 206 Plus 1.4 HDI dizel 178.000 kilometrede. Motorda ve turboda yağ su kaçakları var. Arka amortisörler patladı. Ses yapıyor. Sağ ön amortisör yağını boşaltıyor. Dolayısıyla komple amortisör değişimi. O zaman ön arka amortisör değişimimiz var. Periyodik bakımının yapılmasını istiyorum. Alt takım, trigger vesaire kontrol. Kalkış yaparken fazla titreme var. Kulaklarda bir problem olabilir. Evet, bunu hissettik. Bayağı bir titremesi var. Hız göstergesi bazen sıfıra düşüyor ve aracın gaz tepkileri değişiyor demiş. Yaklaşık 2 ay önce baskı balata seti, şanzıman yağı, şanzıman grup bilyaları değişti. Fakat debriyaja basılmadığı zaman ötme mevcut. Debriyaj rulmanın sesine benziyor. Kontrol edelim. Yapılan şanzımanı gördünüz bu arada. Aracı satın alırken ekspertiz direksiyon körüğünün eskidiğini, direksiyonun sertleşebileceğini söylemişti. Şu an eskisinden daha sert. Kontrol edelim. Yüksek hızlarda 60 km ve üzeri giderek artan bir uğultu var.
kontrol edelim. Birinci vites ve geri vitese zor geçiyor. Bazen geçmiyor. Kontrol edelim. Bayağı bir motorda ve şanzımanda sıkıntılarımız var arkadaşlar. Evet, biraz beklettik. Siz tabii ki görmediniz. Turbo bölümünü söktük baba. Katalizörü yere koydum. Turboyu buradan alıyoruz. Aşırı bir yağ kaçağımız var. Turbomuz bakıma gidecek. Katalizörümüzü buradan alalım. Katalizörü. Bunu boşaltanlar da var. Bazen boşaltıyorlar. Takımda. Peki egzozcular boşaltıyor bunu. Tabii Sebep? ki boşaltır ya. Egzozu bedavaya boşaltıyor. Üstüne elinden gitse para verecek sana ya. Niye baba? Niye işte? Bedavaya Şimdi, kim çalışır? Burada bilinçlendiriyoruz aslında. Bunu Evet. söylerken bilinçlendiriyoruz insanları. Çok önemli bir mevzu. Bunun içerisindeki katalizörümüz bunu söküyor, tıkanmış diyor. Buradan kesiyor, içini kırarak çıkartıyor. Sen de diyorsun ki o arabam güzel oldu. Egzoz muayenesine git bakayım, güzel olmuş mu görelim. Onu da geçtik. Bunun içinden çıkan hurda taş dediğin, şunun içinde 1000 TL'lik taş var. Hurdası. Bunun yenisi de 7-8 bin TL. Bunu yıkadık, temizledik. Temizliğini yapmak varken içini niye boşaltalım? Çevreyi neden kirletelim? 1000 liraya satıyor mu yani 1000 bedava liraya yaptığı tabii. Senin arabanı bedavaya niye yapıyor? 1000 liraya sattığı için. Buradan kesiyor, içinden çıkan hurda taş 1000 TL. Bunlara inanmayın. Katalizatörünüzü boşalttırmayın. DPF'nizi iptal ettirmeyin. Egere'yi iptal ettirmeyin. Egere yani çünkü görüyorum yazılım atıyor. Egere iptal ediyor. DPF iptal ediyor. başlıyor kol gibi siyah duman. Şanzımanın yağlarını çekelim. Bak şimdi ben sana göstereceğim buraya gölek yağın biriktiğini. Evet. Işığı tut. Işığı tutuyorum da giremiyorum baba ya. Şunu al o zaman oradan. Kendi ışığınla gel. Görüyor mu bilmiyorum. Şu anda da çekiyor mu çekmiyor mu? Buyur. Lambam nerede? Burada. Süngerin burada ne işi var acaba? Bak şimdi. Orijinal bir sünger bu. İstikbalin yatak süngeri. Rekor delinmesin diye bunu oraya koymuşlar. Bak şimdi orayı çekersen niye değdiğini anlarsın bak. Ve delinmek de üzere bak rekor. Evet. Bu rekor zamanında şöyle biraz eğseydi o süngere gerek var mıydı acaba? Yoktu. Şunu yapsaydı. Bak elim girdi araya şimdi. Bak delinecek burası görüyor musun? Aynen öyle baba. Ne o? Şimdi ne? Direksiyon yağ borusu. Direksiyon yağının borusu. Patladığında, delindiğinde. Patladığında burada kayışla dönen bir pompamız var. Basınçla yağ bitecek. Direksiyonun dönmez hale gelecek. Sert olacak. Evet. Ne oldu? Suyumuz attı. Yağımız attı. Ne demek? Yağ soğutucuya giren su demek. Tamamen yağ kaçakları artık bu parça ömrünü tamamlamış. Yağ soğutucu. Burayı da çekeyim. Motorda olduğu gibi bazı araçlarda baba, otomatik vitesli araçlarda onlarda da yağ soğutucu var. Şanzıman yağı soğutucu. Şanzıman yağı. Hafife- Ama çok tehlikeli baba. Hafife alınacak bir parça değil. Özellikle de şanzımanda. Yani Şanzımanınızı yersiniz, haberiniz olmaz. şanzımanı yiyen arabalar Minimum vardı. 15.000 TL harcarsınız. Burayı da çekelim. Evet arkadaşlar, Peugeot 206 aracına devam ediyoruz. Trigger setimizin sökülmüş olduğunu görüyoruz. Devir daiminin değiştiğine de bahsedebiliriz. Devir daimi taktı baba. Sente'yi aldık tabi. Sente aparatlarımız mevcut. Yağ kaçaklarımızın olduğunu dile getirmiştik. Yağ karterimizin kaçırdığını söyledikten zaten her yerinde vardı büyük kaçaklar. Şanzımanda da vardı. Şanzımanı sonra sökeceğiz. Baktığım zaman yağ pompasının içinde pislikler görüyorum. Kaçaklarımız için karterin yüzeyini temizliyoruz. Trigger setimiz için sente aparatlarını taktık. Su devir daimini taktık. İşlemlere devam ediyoruz arkadaşlar. Aparatımız da burada kranga giriyor. Görüyorsunuz şöyle. Yukarıdan pompaya, eksantrik miline de takılı. Yukarıdan da senteyi aldın o zaman bunu. Evet. Okey. Şu an yüzey temizliklerini yapıyor babam. Temizlik olmazsa yine yağ kaçırır.
İnşaat silikonu sıkanlar var. Bunlara da dikkat edelim. Görüyoruz. Yüzey temizliği çok önemli. Bakın burada. Bu da çok mu ince kalmış baba? Evet. Bu da bayağı ince kalmış. Yani aslında ayarını tam tutturmak lazım. Bu tür yerlerde yağ kaçakları önemli derecede. Yağ tankı zaten burada. Araç çalışsa da kaçırır, çalışmasa da kaçırır buradan. İçi yağ dolu buranın tabii ki kartelin. Kartelimizin altı ezik, onu düzelteceğiz. Buradan yağ soğutucuyu montaj ettik. Yağ soğutucumuz hazır. Değişti ve yenisi takıldı. Burada arkadaşlar. Yağ soğutucu da tamam. Şanzıman bölümü çok önemli. Turbo gidecek, onu bekliyoruz. Turboyu almaya gelecekler. Şöyle. Bunu bekliyoruz. Zaten bunun dün katalizörle ayrılmışını, hatta katalizörle alakalı da bilgiler vermiştik. Orada. Temizliğini yapıyoruz şu anda. Buralarda hiç eskiden pislik kalmayacak. Kalırsa yine yağ kaçırır. Önce kazıma işlemini yapıp sonra da güzel bir zımpara geçip buraları ayna gibi yapmam lazım. Son halini gösterelim. Şu an başladık, komple temizliği çekmeyeceğiz. Böyle hummalı bir şekilde yavaş yavaş kazıyoruz. Evet, kazıma işlemleri bittikten sonra zımparayı aldık elimize. 80'lik zımpara arkadaşlar. Bununla beraber zımparalama işlemine geçtik. Bizim için yüzeyin pürüzsüz olması çok önemli demiştik. Çünkü sıvı contanın daha derine işlemesi, daha sağlam tutması için bunlar çok önemli. Şöyle motorun iç tarafları buralar. Krank bölümü de yağ pompasından çekemedim ama bu şekilde. 1.4 HDI. Günümüzün en az yakan araçlarından biri de diyebiliriz bunlara. Böyle olacak, yıkayacağız. Buyur baba. Altına vurmuşlar, ezilmiş kartel, görüyorsun eski halini. Görünüyor, evet. Buradan da görürsün. Evet. Altına vurmuşlar, buradan da çökmüş. Ezikler var baba. Yıkayıp temizleyip. Allah'tan kırılmamış yani. Yok, kırılmaz, sadece olduğu için. Alüminyum olsa kırılır, bak bu kırılır, alüminyum. Bu burada bunun banyo yeri. Evet, burada yıkıyoruz bunları. Evet. Nereye koyacağız? Yerde yok. Şöyle alalım. Ezgiyi bir düzeltelim önce. Olmuş mu? 10 numara.
Şu an hazır baba. Bu arada karterimiz hazır arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Evet, yüzeyimiz de hazır. Evet, karteri montaj ettik. Civatalarını takıyoruz. Bir de bu yandan. İlk başta fazla sıkmıyorum baba. Evet, boşluklarını alıyorsun. Boşluk alıyorum. Ondan sonra dokuna dokuna sıkıyoruz. Eşit bir şekilde. Blok alüminyum olduğu için diş kapma olayı çok fazla olabilir. Tabii ki. İtinalı ve düz konumda takmak gerekir. Direkt basmıyoruz. Özellikle de buraları havalı tabancayla sıkmak da Mümkün yanlış. değil. Bunları tornavidayla sıkarsak daha sağlıklı olacaktır. Şuranın kitlemesini de göstereyim baba. Aparatı alttan göstermiştik. Dar bir alan burası. Takınca sizlere daha detaylı çekeceğim trigger bölümünü. Şu an kayışımızı senteye almış bir şekilde takıyoruz. Soğutucu takıldı. Turbo bölümü sökük. Trigger seti değişiyor. Periyodik bakım var. Mazot filtresi, hava filtresi, yağ filtresi, motor yağı zaten değişecek. Yağ filtresi içerisinde yağ soğutucunun var. Hava filtresiyle mazot filtremiz var. Bunları da değişeceğiz. Buradan çekeyim ben de. Çekebildiğim kadar. Aparat zaten takılı. Bak bunun geldiğine dikkat edelim. Bak burada görebiliyor musun bak. Yani. Az çok görüyorum. Şunu. Aynen. Ortada yeri var. Ortadaki yarığı tamamlaması lazım. Bu trigger kayışımızı gerdiriyor. Gergisini kuruyoruz. Ne sert. Zaten orada yarık var. Şu an çekemiyorum ama. Tam orta konumda sıkarsak ne sert oluyor ne gevşek oluyor arkadaşlar. Bunu ayarlamamız lazım. Bu arada kağıdında motor kulakları, şanzıman kulaklarında sıkıntı olabilir demiş. Bunları kontrol ediyoruz. Sağ tarafta var mıydı baba? Şuradan hatta kontrol edeyim. Evet baba. Krank aparatımızı alalım. Burada ve arkada yeri var, oraya takılıyor. Şurası. Buradan geliyor. Krank okuyucu sensör. Bu olmazsa veya soketini takmazsak aracımız çalışmaz. Krankın dönüş devir sayısını okuyor. Aynı. Bak bu ağzı bunun mıknatıs tarzındadır. Bakın şurası mıknatıs tarzında olduğu için her dönüş sayısını beyne komut veriyor herhalde. Evet. Şu an onu takıyoruz. Trigger kapağından önce takıyoruz tabii ki. 10 yarım. Şurada kayışı bollaştığında dışarıya atmasın diye, üst üste gelmesin diye. Varan Caddesi No 39. Lamba yanıyor, gaz kesiyormuş. Buralar eski yağlardan arındıralım, soketimiz yağ kalmasın, iletkenliği kuvvetleşsin. V kayış gergi kütüğü. Şu anda takıyoruz. Şu görmüş olduğunuz parça V kayışını gerdiren parça. Merhaba kardeş, hoş geldin.
Krank kasnağına geldi sıra. Bunu takarken burada bak kama yeri var. Buna dikkat edelim ve yerine getirelim. Evet. Yeri de şuraya herhalde. Burası bak. Kimi böyle koyuyor ama sıktığını zannediyor, sıkmıyor. Bak, tık edecek. Evet. Bir adet civata var herhalde baba. Evet. 18 tabanca. Yeni V kayışımızı şu an takıyordu babam göstermek adına. Çıkardım. 6 PK 1700, 206 1.4 Gates aynen. 1.450'lere uyuyor. Yani 6 PK demek 6 kanallı olduğunu gösteriyor. Hemen bunu takalım. Üst kitleme aparatı. Motor takozumuz iyi. Problemi yok. Sağ motor kullandı, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi civatalarını takıp yerine getiriyoruz. Bu şekilde sıktık. Somunumuz var. 16 lokman. 10 milimetrik. Kulak tamam, motor orijinal konumuna geldi artık. Trigger üst kapağını takıyoruz. Motor beyni kontrol ünitesi ne derseniz arkadaşlar. Bunun burada yerleri var. Bak görebiliyor musun? Şu civata değil mi? Civata değil bak pim. Civata Karşıda gibi. delik var. Aynen. Şu. Tamam. Civata gibi kameradan da o yüzden sonra. Burası. Evet. Bu ne? Eksantrik okuyucu sensörümüzün soketi. Bak bu da buraya. Tık. Buradan yukarıya gideceğiz. Bu buranın. Buradan mazotumuzun var. Sonra onu koparalım biraz. Şunu da şuraya geçirelim. Evet, burası şanzımancı. Manuel şanzıman. Dişli grupları. Şöyle parçalanmış şanzımanlar mevcut. Pakete. Dağılayım dedim. Osman. Abi buraya 4 tane çay açık. Değil mi? İkisi açık. Hadi. Sabah yapar. Ben de kız bir erkek ama ben de kız değilim. Sen de sana bir şey olursun. İsmi neydi? Ağrı. Ağrı mı? Hadi küçük de Arif çeksin. Çekiyorum abi, sıkıntı yok. Neyi bulmuş? Adam yani ne diyor ya? Ben de hayal kırıklığına uğradım. Hayır abi oğlum, hayır olsun, ne oldu abi ya? Sıkışın. Ya yok mu işte dükkanın haline baksana da işte. Ben de işte hep böyle fayans, duvardan hepimizin yerlerinde doktoru gitti. İşte şanzımanı 15 dakikada daha açan şanzımanı 2 saatte daha yapamıyoruz. Çekiş kullanamıyoruz. Bu yapıyor ya.
kameraya. Evet. Peugeot 206 ile devam ediyoruz. Şimdi baba bu baskı balata yeni. Evet, yeni takmışlar. Yeni. Gelmeden. Sökerken de yeniydi. Valo marka. Görüyorsunuz balatamız da yeni ama yanlış. Yanlış ürün nelere mal oluyor? Öncelikle bizim aldığımız ürün PSH yani orijinal look arkadaşlar. Buradan görebiliriz. Balata farkı var. Öncelikle onu değineyim. Balata farkımız var. Kalite farkı var. Kalite farkı var. Baskının yükseklik farkı ve şemsiyenin yükseklik farkı, baskının basma oranı farkı olduğu için bu araba kavramada zayıf kalıyor. Yapamıyor. Şöyle bakın isterseniz şemsiye yani şöyle ölçersek baba şurada bir kumpasımız varsa şuraya koyalım. Arkadaşlar sizin gözünüzün önünde de bakın. Seviye zaten düşük. Buradan bile görünüyor. Gözle anlıyoruz. Gözle anlaşılıyor ama şemsiyenin basma oranına bir bakalım. Direkt yere basıyor. Bak bu açık. Bak farklara değinelim. Bak buna girme şansı yok. Bir de bunu takarken boyamışlar. Ben bunu çözemedim. Kalemle boyalar var. Bunu çözemedim. Niye yaptılar? Öncelikle basma oranı farklı. Bu direkt yere basıyor. Bunun fazlalığı var. Şemsiyeyi ölçelim baba. Evet. Kaç geldi? Dur bir bakayım. 5 gibi. Dur. Yok 4.6. 4.6 geldi. Bak hiç ellemiyoruz. Bu seviyemiz yerinde. Hatta aynen öyle hiç şey yapma. Bakın arkadaşlar aradaki seviyeye bakabilir miyiz? Hiç bozmadık. Bu aracımızda ne gibi problem yaratır? Destekçi basma mesafesi, kavrama mesafesi. Yani önemli olan yanlış ürün falan değil baba. Bunu nasıl takabiliyorlar? Şase ne veriyorsa onu kullan. Aynen öyle. Biz bunu şaseden aldık. Şaseye baktık. Ayrıca orijinal ürün. Biz her zaman değiniyoruz. Biz bunların saksını da takabiliriz. Valosunu, mapasını. Çeşidi çok. Çeşit çok ama her zaman belirttiğimiz gibi look. Fabrika ne kullandıysa o. O. Şimdi montaja geçebiliriz arkadaşlar. Arkada sen onu takarken baba Golf 7 aracımız geldi. Golf 7 aracımızda DSG problemimiz var. Jetta var hemen arkasında yine bir DSG problemimiz. Hemen arkasında bir Leon'umuz geldi. Yani bu haftayı da büyük ihtimalle Alman grubu Volkswagen serisinden devam ederek tamamlayacağız. Şimdi baskı balatayı takalım. Bu arada şanzımanın açılmış halini göstermiştim. Şanzımanımız tekrar yapıldı arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Bu şanzımanı nasıl yaptılar? Nasıl ettiler bilmiyorum. Yok. Buyur. Debriyaj rulmanımız da çatallı. Çatala takılıyor bu rulman. Bu şekilde basıyor bu araçta. Şemsiyelerin içerisine gittiğini görebiliyoruz. Şöyle çekeyim baba içine gitsin şemsiye de. Aynen. Basabilirsek sana rağmen. Heh. Baskı bu şekilde. Şanzıman direkt atıyor muyuz? Evet. Tamam. Bu arada Opel için şanzıman robotumuz geldi. Hazır. Debriyaj rulmanımız da okey. Üstüne atıyor. Bunun şanzımanda baba şöyle bir şey söyleyeyim. Yağ kaçaklarımız tabi açıldı tekrar yapıldı ama. Tabii şanzıman açılıp kapandığını söyleyelim buradan. Onu zaten gösterelim. Havalandırmayı ters takmış vatandaşlar. Şanzıman dişi döndükçe yağı dışarı atıyor. Aynen öyle. Belirtelim. Şu civataya değin baba. Silikonla tutturmam. Adamlar civata takmamış. Civatanın yerine civatayı itmiş. Üstüne de silikonla tutturmuş. Geri gelmesin diye. Neden yaptığını söyle baba. Yeri dolu kalsın. Civata var belli. Aynen. Şuradan arkadaşlar takamadığı için şu Evet. civata saplama var. Normalde burada bakın burada da silikon şeyleri var. Evet. Silikonlar var. Aynı silikon zaten. Adam buradan civatayı sıkmak yerine bir kısa civata silikonu koymuş, gitmiş içine. Bu ne ya yumuşak.
kalıyor. Kesinlikle arkadaşlar 75 numara koyacağız artık bu şanzımana açılıp kapandığı için. İçinden katran gibi yeni bir yağ çıktı ama katran gibiydi. Kalındı. Bu yüzden içerisine kaliteli 75 numara yağ koymamız lazım. Kilometre okuyucumuz burada. Sarı görmüş olduğunuz soket. Bu. Kilometreyi okuyor. İçinde dişli var. Oradan da okuyor arkadaşlar. Civatayı takacak şimdi baba. Birazdan. Buraları çok fazla uzatmayacağım tabii ki. Çok fazla da sıkılmayın. Etraf civataları işte diğer işlerinde görüşürüz. Aracın sol motor kulağını artık takıyoruz. Bu motor kulağı altında bağlantı ayağını da sökmüştük. İki civata da kulağı tutuyor. Tabii bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. İndir biraz. Lazım olacak. Motorumuz artık olması gereken konumda. Civatalarımızı da sıktık arkadaşlar. İşte üst tarafta vites kolları var baba. İşte birkaç soketimiz var. Kilometre var. Kilometreyi taktın. Çekeyim. Şu. Bir dakika. Evet. Civatanın silikonlu olduğunu söylemiştim. Yanlış baskı balatanın takıldığını söylemiştim. Şanzıman yağını boşaltırken ne yaptıklarını sizlere yine göstereyim burada. Keski çekiç yardımıyla sökmüşler. Yani küçücük bir anahtar olması lazım. Çok pahalı da bir anahtar değil. Bunu da böyle bir yöntemle sökmeye çalışmışlar arkadaşlar. Yani bunlar çok önemli nüanslar, çok büyük farklar. O göstermiş olduğum tapa anahtarı bu. Yani genellikle Fransız Renault'larda falan çıkıyor bu ama zor bulunacak bir anahtar da değil. Çok pahalı da bir anahtar değil. Bunun açılması lazım. Yine başka bir hatadan daha bahsedelim. Motorda aşırı sallantı, sarsıntı var diye şikayetimiz vardı. Bakın arkadaşlar, bu lastiğin bu kısmı ve bu kısmı iç kısma yapışık dolu vaziyette. Bu kısım ise boş, bak burada göreceğiz şimdi. Gördük mü boşluğu? Yanaşta gör. Evet, görüyoruz. Açıldığını gör. Aynen öyle. Yani bu çıkacak. Yarım tur dönecek. Bu dolu kısımlar biri arkaya biri öne bakacak. Yani şu esnekliği dolu kısım alacak. Boş kısımda daha çok esner bu. Daha önce yanlış mı takılmış? Evet. Kulağını söktüm, aks yuvası ve motor alt kulağı. Bu takoz, şu gördüğümüz lastikler böyle olması gerekirken böyle takılmış ve esneme aşırı fazla. Hemen ben bunu yaptıracağım tornacıdan. Tornacıdan geldim. Görmüş olduğunuz gibi doğru şekilde çaktırdım arkadaşlar. Böyle gösterelim. Amatör bölümüne mi geçtin baba? Seni bekleyene kadar boş durmayın dedim. İyi yapmışsın. Sol tarafı söktün herhalde. Bir civatası kaldı. Aynen burada öyle. Komple değişiyor ön arka. Evet. Bunun da bilgisini verelim. Ön arka amatörlerimiz değişiyor. Tornacıdan geldim. Torna işlemlerini gösterdik arkadaşlar. Tornacıda yanlış çaktıklarını söyledi baba. Normalde şu demir tarafı var ya, şu çıkıntılı. Evet. Buradaydı. Bunu yanlış çakmışlar. Hem döndürmüş oldu hem de böyle döndürmüş oldu. Hem şöylesine hem şöylesine. Aynen. İlk defa görüyorum böyle bir şey dedi abi. Daha çok şey göreceksin abi dedim. Yaşın genç, babamın yaşına gelene kadar moruklayacağım beni. Gönder baba. Amatör geldi. Evet. Sol tarafa aldık. Hemen masaya götürelim. Şöyle. Amatör sol taraf. Sol taraf, sağ taraf. Evet. Aha, tornacı da öyle. Daha neler göreceğim yeğenim diyor. Şimdi orijinal yerini almış olduk. Civatasını babam sıkıyor. Esneme payını da şimdi sizlere göstermek istiyoruz. Hemen bunu sıktıktan sonra bir gösterelim. Aradaki farkı siz bulun. Buyur. Nereye gitti esneme? Aynen öyle baba. Aksı itelim.
Buyur baba. Rulman da buraya geçiyor gördüğünüz gibi. Sağ arka teker yeni amortisör. Sol arka teker yeni amortisör. Değişti. Eskisi hemen burada. Şöyle göstereyim. Tekeri takıyorum. Ön amortisörün sökümüne geçeceğiz. Tekeri takıp arkadaşlar. Sol arka teker hazır. Sağ arka teker hazır. Ön amortisör bölümüne geçebiliriz. Telefonu sabitleyeceğim. Burayı komple izleyebilirsiniz bu arada. Telefonu sabitleyeceğim babamla beraber. Çektirme önemli arkadaşlar. Bu çektirmeler çok tehlikelidir. Çıkardığımız zaman değineceğim. Çok büyük bir baskı var. Fırlama ihtimali var. Bundan çok canı yanan veya hayatını kaybeden insanlar var. O yüzden mesela DSG'nin pompası da öyledir. Bunu söktüğümüz zaman bilinçli sökmemiz lazım. O yüzden telefonu koyacağım. Sabitledikten sonra sizlere göstereceğim. Oynuyor herhalde böyle. Az daha şuna sıkar. Tamam. Sıkarım. Üstü sökerim. İyi değil mi böyle? Tamam. Değil mi? Çok var. 21. Ben orada. Evet. Sağ ol kardeşim. Buyurun. Aracın buraya gelirse iş problem. Oradaki aracı bir şey yapamaz. İş tamam. Tamam. Alo. Yerine oturduğuna dikkat edin. Çalışıyor kanka. O kamera açık, benimki de elimde. Tamam. Eve bir. Hazır mı bu? Evet, montaja hazır. Son sağ. Sol. Hemen askı rotunun da bir tanesini gösterelim baba. Tabii diğerini taktık. Bunda montaj aşamasını alalım. Amatörleri de taktık. Bir 15 dakikadır da ona uğraşıyoruz. Buraya amatör görüyorsunuz takıldı. Şimdi askı rotları bakın biri buradan biri buradan giriyor. Şöyle amatör ve askı rotunun montaj ettiğimizi söyleyelim. Burada da Z-rot takılı. Şanzımanı görmüştünüz. Sen sanayiye gitmiştin.
silindir kapağı, conta takım almaya arkadaki Opel için. Turbomuz gelmiş buradaydı. Montajını yaptım. Kapatıyordum, sen geldin. Üstünün koruması var baba. Evet, şu bak. Bunun dışında ne var? Arabayı artık çalıştıracağız mı? Tabii ki. Yani şu an Yok, yağını, suyunu, antifrizini ilave edeceğiz. Marşına doğru gideceğiz. turboda bu şekilde arkadaşlar, koruma kılıfı var biliyorsunuz, sıcaktan koruması için diğer hortum, soket. Tamamlamış ama yapacak bir şey yok. İçinde alüminyum var baba, istiyorsan Folyo göster. var. Aynen. Alüminyum folyo var, evet. Sıcağı engellemek adına yapılmış. Yani soketler yanmasın, hortumlar yanmasın. Sıcağı çok fazla dışarı vermesin diye yapılmış malzemeler. Ön amasörlerimiz, askı rotları, Z rotu dediğimiz arka amasörlerimiz değişti. Bunun dışında kulaklarımızı görmüştünüz. Kulağımızı tekrar tornacıda yaptırdık, getirdik. Direksiyon körüğümüz arkadaşlar, neye arızası vardı? Direksiyon körüğüyle alakalı. Eksperde demişler ki yıpranmış. Yırtık herhalde. Bak, yırtık değil, yerinden çıkmış. Taktık, kelepçeledik, montajını yaptık. Direksiyon körüğümüz tamam. Şanzımanı topladık. Şanzıman tamam. Her işi tamam. Yağ, suyu, sıvı bakımları var. Daha sonra Allah izin verirse marşına basacağız. Çok da uzatmaya da gerek yok videoya aslında. Tabi turboyu takarken egzoz bölümüne arkadaşlar, egzoz montaj pastası. Elimde görmüş olduğunuz Würth'ün ürününü biz sürekli kullanıyoruz. Zaten bu da sona doğru gelmiş. Bunun yenisini açacağız. Bunların montajını yaparken özellikle dikkat ediyoruz. Şimdi antifrizini dolduracağım. Motor yağını doldurduk arkadaşlar. Şimdi şuradan öncelikle havalandırmasını göstermek istiyorum. Antifriz dolarken buradan havamızı alacağız. Antifrizi tabii ki babam dolduruyor buradan. Buradan gelene kadar bekliyoruz. Bakın gelmeye başladı. Bayağı bir akıyor arkadaşlar. Biraz aksın, havasını iyice alsın. Uğraşmayalım, su geliyor zaten. Antifriz geldiğinde kapatacağım. Hava filtresini değiştireceğim. Bakın gördüyseniz eğer dizel bir araç olduğu için altında sünger olması gerekiyordu. Ancak süngersiz takmışlar. Küçük bir fark ama önemli. Böyle orijinal hava filtresi süngerli. Artık marş zamanı. Sizinle beraber marşını yapacağız. Su yağı doldurduk, şanzıman yağını doldurduk. Eksiğimiz yok. Isıtmanın sönmesini bekliyor babam büyük ihtimalle. En son marşa basacağız. Bas. Tek marş. Fransız deviyle beraberdik. Çalışmış halini görüyorsunuz. Akşamın arkadaşlar 9'u oldu biliyoruz. Çok geç. Ama mecburen yetiştirmemiz gereken araçlar yine var. Her zaman olduğu gibi. Şimdi Peugeot 206'yı bitirdik. Herhangi bir söylemek istediğim bir şey var mı? Güle güle kullansın. 3 gündür uğraşıyorum. Evet. Bayağıdır uğraştık arkadaşlar. 206 Plus Fransız deviyle beraberdik baba. Evet. 2010 model miydi? 12 model miydi? Plus dedik ama ilk başta bilgisini almıştık. 2010 model. Tabi burada bitirelim videoyu. 1 saat video olmuş baba. 1 saat videosu çıkmış. 3 günde 1 saat az olmuş. Evet, biraz öyle oluyor. Aslında izlerken basit görünüyor. Mesela amatörü sökerken, takarken bayağı uğraştık. Evet. En son müşterimize teslim etmeden önce arkadaşlar aracın motorunu yüzeysel olarak yıkayacağız. Çünkü işte yıkamaya da verebiliriz baba aslında arabayı. Evet. Arabayı yıkamaya da verebiliriz. Yarın bir tane bak buradan al. Gel ondan devam edelim. Neyi? Yani bu parçadan bir tane alıyorsun bak. Bundan Adam mı? söylemedi ama gider bir tarafı çek. Ondan da böyle çok çekim gözüküyor arada. He şurada. Tamam ben alayım takayım. Bilgisi yok ama. Alakası ve bilgisi yok. Tamam biz kendimizden Ama takacağız. Güzel görüntü, makyaj,